Bu kadar para nasıl? 150 euro, pardon, kafam gitti. Benim de daha önce Bali'de hiç yapmadığım şey helikopterle uçmaktı. 2 TL otopark parası. Ama Bali özünde böyle bir yerdir. Ve buraya giriş ücretsiz. Mesela latte yaklaşık olarak 2 dolara falan geliyor. Evet, uçuş için hazırız. Bali sizi bekler. Şu anda Deniz Pehlivan'ın yaşadığı yeri göstereceğiz size. Kanka biz küs müyüz ya? Millet soruyor ya. Oğlum gerçek değiller gibiler. Animasyon karakteri gibi. Bir insan bu kadar mutlu olabilir mi ya? Şu an herkes Bali'ye uçak bileti bakıyor. Kazıklanmak imkansız. Özgürlük böyle bir şey Serkan abi. 2 TL otopark parası. Hanımlar beyler, Bali'ye tekrardan hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ve helikopter geldi. Kalkıyoruz. Evet, uçuş için hazırız. Cabin crew ready to take off. Harikaydı. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Bali ayağına hoş geldiniz. Yine Bali'deyiz, yine evimizdeyiz. Dünya turumda en çok kendime vermek istediğim tatillerden bir tanesini yapmak üzere Singapur'dan yola çıkmıştım. Ve size demiştim ki bu sene yapamadığım, içimde ukde kalan, eksik olduğunu düşündüğüm şeyleri bu sene yaşamak istiyorum. Ve kendimi şımartmak için önce Singapur'da dünyanın, aslında sadece Singapur'un değil, en iyi otellerinden bir tanesi Marina Bay Sands'te kaldım. 200 metrelik havuzda yüzdüğüm harika bir tecrübeydi. Daha önce hiç yapmadığım ama hep yapmak istediğim hayallerimden, bir hayalin peşinde ya ismimiz. Bir tanesini gerçekleştirmiş oldum. Uçağa atlayıp Bali'ye geldim. Ve Bali benim gerçekten şu dünyada tatil anlamında sevdiğim en iyi yerlerden biri. Ve Türkler son yıllarda Bali'ye karşı bir böyle merak içerisinde. Aslında 10 yıl önce patlamış bir yerdi burası. Ye Dua Et Sev filmiyle. Son yıllarda Instagram fenomenlerinin gelmesiyle daha da yukarıya çıktı. Bizim toplumda çok sever o havuzun içindeki kahvaltı yapılmasını, işte güzel böyle Instagram'da fotoğraf atmaları. O yüzden bizim ülkemizde de çok popüler olmaya başladı. Daha önce geldiğimde Bali'de 2 ay kalmıştım. Bu benim Bali'ye 4. kez gelişim ve burada Sezer'le buluşacağız. Sezer de burada takılıyor şu anda, yaşıyor. Çok seviyor çünkü o da burayı. Hep diyordunuz ya Sezer'le ayrıldınız mı diye. Ne ayrılması? Sadece farklı farklı gezmek istedik. Bizde ayrı gayrı yok. O yüzden ikimiz de burayı çok iyi biliyoruz. Sizlere anlatmak istiyoruz. Güneşli bir hava var şu an. Yüzüm resmen yandığı için şöyle güneşte konuşamadım. O yüzden gölgeye geçmiştim. Şimdi siz böyle sırtınızı arkaya doğru bir yaslayın. Tamam mı? Şu videoya da şöyle bir 10.000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. 10.000 beğeni gelirse her gün Bali'den video atacağım. Ya da elimden geldikçe video atmaya çalışır, sizlere anlatırım. Çok büyük bir ada çünkü burası. Ve bugün çok ilginç şeyler yapacağız. Benim de daha önce yapmadığım, sizlere aktarmak istediğim harika bir tecrübe bizi bekliyor. O zaman hanımlar beyler, Bali'ye tekrardan hoş geldiniz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şöyle bir çok güzel villa tuttuk 3 kişi. Var ya, bu adada 20 Euro'dan 200 Euro'ya kadar konaklayacak yer var. Burası akşamları oturma alanımız. Şurası havuzumuzdu. Bu da ekibimiz. Önce sizi ekibimle tanıştırayım. Serkan abi bir Norveç'tesin, bir Bali'de. New York'ta, bir Bali'de. Halk merak ediyor. Ne iş yapıyorsunuz? Torba satıyoruz. Torba satıyoruz. Ve kardeşim Sezer. Olmaz olmaz. Özleştik yine ya. buluştuk. Kanka biz küs müyüz ya? Millet soruyor ya. Ne oldu diye, aranızda fitne fesat mı girdi diyorlardı. Giremez. Giremez. Anca Bihter girer aramıza. O da yok zaten. O yüzden bir şey olduğundan değil, sadece farklı gezmek istiyorduk. Sezer, evet. Japonya'ya gittin, Kore'ye gittim, Norveç, Danimarka, İsveç. Yani bayağı bir yoldaydık aslında, sen de ben de. Bir dünya video üretti YouTube'dan. Evet. Takip edip çabuk hemen gidin, onun da videolarını yorum atıp beğenin. Hatta Japonya videoları çok güzel oldu. Çok keyifli aldım. Çok iyi değil mi Japonya, söylediğim kadar var. Senin hani abarttığını düşünmüştüm ama gidince Deniz haklıymış dedim. Bir de inanılmaz şeyler ya. Yani bambaşka bir ülkeye gitti. Sen diyordun ya hep hani bu gezegenden değil diyorsan ya Hindistan'a ya Japonya'ya git diyordu. Harbiden onu hissettim. Adam biliyor ya. Biz boş konuşmuyoruz. Ömrümüzü aradık. Harbiden. Serkan abi gelsene kamera arkasından. Yani yeter artık bu kadar poşet sattın. Biraz da kamera. Abi evimiz çok güzel. Yani gerçekten çok ferah ve Bali havasını çok iyi hissettirmişler. Bir de yeni yapmışlar burayı, muhtemelen tertemiz kokuyor her yer. Bir de Sezer az önce şey söyledi. Mesela Bali'deki villalarda böyle günlük hizmet de alabiliyor musun? Temizliktir, evin çarşaflarını, havlularını değiş. Değil mi? Havuza bakıyor. Bulaşıkları yıkıyorlarmış. Yani otel gibi aslında ama villa konforunda. Çok seçenek var. Ben hepsini açıklamaya bırakacağım. Ubud'u ayrı, Uluwatu'su ayrı,
Cangus'u ayrı, Seminyak ayrı. Kuzey bölgesi ayrı. Ya daha anlatırken yoruldum. Yani Bali'yi gezmek isteseniz bir ay yetmez Sezer ha, değil mi? Yani burada en az Uluwatu'da 7 gün geçirsinler ki keyif alsınlar. Uludağ'a Evet. gitsinler 5 gün ormanda Gili adaları var. Daha Gilisi var, üst gelince tarafı gitmek var. istemezsek Biz bile İstemezsin. bitiremedik ya. Kaçıncı kez gelmemize Tabii, rağmen. tabii, biz bile bitiremedik. Ya öyle. o yüzden ben bunların hepsini açıklamaya bırakırım. Bali'ye gelecekseniz oradan ona göre plan yapın. Çünkü burası milyonlarca insanın aslında yaşadığı bir devasa ada metropolü. Burası yaşam alanımızdı. Şurayı güzel yapmışlar bak. Aşağıya böyle iniyorsun. Filmini falan izleyebiliyorsun. Güzel bir yaşam Maçı alanı. izleyeceğiz Burada. Bugün Maç mı İspanya var? Türkiye maçı var. Öyle mi? Of çok güzel. Ama gece 2.30'da uyanacağız. İşte buranın da dezavantajı. Buranın değil mi? 5 var. saat fark var. O yüzden maçları yakalamanız için gece 2'de 3'te uyanmanız lazım. Üst katta 2 tane oda var. Onu gösteririm birazdan. Burada Sezer yaşıyor. Böyle açık mutfağımız var. Butik bir yer. Şu anda Deniz Pehlivan'ın yaşadığı yeri göstereceğiz size. Abi sende de şey oldu mu? İşte buraya geldik ya. Hani sen de New York'tan geldin. Bir enerji, bir mutluluk. Ama Norveç'ten sonra çok farklı geldi ya. Bak Norveç'te sıfır trafik, Evet. sıfır stres. Burada da kalsın. Ya bir de ben hani hiç motorla bu kadar çok Motor. iç içe dış değilim. Onlar şimdi birazdan görecekler. Motorlar diyarı. Burada motorunuz yoksa bir yere gidemezsiniz. Yani ben dün havalimanından şuradan şuraya geleceğim. 1 saat sürüyor yoğun dönemde. Motorsuz ulaşım çok zor. Bu 2 tane oda var. Göstermeyeceğim. 3 odalı bir villaydı burası. Örnek olsun diye benim odam. Bura benim fakirhanem. Duşum, tuvaletim var. Burası benim yatağım. Çok ferah. En güzel yanı da böyle sabah uyandığınızda full ışık giriyor içeriye. Çok böyle o yeşilliği ve güneşi hissederek uyanıyorsunuz. Şimdi açız. Madem evi gezdik. Ama önceki videolarda hatırlarsanız geçen sene burada 20-30 dolara konaklayacak oteller de var. Oralarda da kalabilirsiniz. Buranın en yoğun dönemi de Haziran'dan Ekim'e kadar. Sonra o Aralık'tan da Mayıs'a kadar yağmurlu ve sakin dönem olarak geçiyor. Aklınızda bulunsun. O zaman fiyatlar da daha düşük oluyor tabii ki. Ama şu an en yoğun dönemini yaşıyoruz. Bugün o yüzden her yerde çok kalabalık göreceğiz ve harika bir gün olacak. Hadi kahvaltı yapmaya gidelim. Bak kapıdan çıktık. Güzel bir günümüz artık başlayabilir. Bali demek, motor demek. Motor kiraladık. Valla aylık 100 dolara, günlük 3 dolara falan böyle motorlar kiralayabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Bizim kaldığımız tesisin de böyle bir ambiyansı vardı. Şu olayı çok güzel yapıyorlar ya. Şu yeşillendirme olayını. Yani zaten ormanın içerisinde bir ada burası. Ama bak ormanın içerisinde diyorum yani adayı resmen orman kaplamış gibi. Üstünde bir de böyle çok güzel tesisler yaptıkları zaman tadından yenmiyor. Güzel bir gün olsun. Çok heyecanlıyım. Benim de bugün yapmayacağım bir şey var. O yüzden heyecanlıyım ama şu enerjiyi artık alalım. Hala yol yorgunluğu var. O yüzden güzel bir kahvaltıyı hak ettik. Hadi bakalım. Bakın Bali'nin bir özetini göstereyim size. Kahvaltıya geldik ama insanlar böyle yerlerde spor yapıyorlar. Şuraya güzelliğine bakın. Böyle bir yerde. Buranın da adı Bamboo Fitness Bali diye geçiyor. En iyi bu bölgedeki fitness yapabileceğiniz, spora gidebileceğiniz yerlerden bir tanesiydi. Sezerleri kaybettim. Ya böyle o kadar insanlar spor odaklı, o kadar güzel ki burada insanlar. Öyle düşündüğünüz gibi işte gidelim dağıtalım, sürekli alkol, uyuşturucu şeyler yok. İnsanlar kendiler bakıyorlar burada. Yani yaşamak için buraya geliyorlar. Dağıtmak için değil. Burada Bamboo adında bir kahvaltı yapabileceğiniz mekan. O kadar şık, o kadar böyle Bali kültürünü yansıtan yerler var ki onlardan bir tanesi burasıydı. Bak şimdi Bali'ye geldiğinde şöyle bir tabağa 5 euroya 6 euroya yiyebiliyorsun ki burası lüks bir yer. O yüzden bu ülkede neredeyse aç kalmak imkansız ve mekanlar çok şık. Bunu çok özlemişim. Yani bu zenginliği, bu çeşitliliği, bu rahatlığı ve sipariş verirken güler yüzü insan özlüyormuş. Şimdi yemeğimizi yiyelim, afiyet olsun. Benim de daha önce Bali'de hiç yapmadığım şey, doğum günü hediyemiz devam ediyorsa helikopterle uçmaktı arkadaşlar. Biraz sonra... Hayaldi. Hayaldi, gerçek oldu. Biraz sonra bu dünyaca ünlü adanın etrafında dolaşacağız. 10 dakikalık 20-30 diye böyle gidiyor. 2 saate kadar bile gezebiliyorsunuz. Etraftaki başka adalara kadar götürüyor ve fiyatları çok değişiyor. Biz de böyle bir güzel bir paket aldık. Bu bulunduğumuz Uluwatu bölgesini görelim dedik. Bakalım neler olacak. Helikopterimiz bu sanırım. Birazdan güzel yerler göreceğiz. Heyecanlıyız. Şimdi eğitim alacağız. Sonra helikoptere geçeceğiz. Burada çok güzel dostlar yamaçlar var. Uçurumlar var. Buraları göreceğiz işte birazdan bu şekilde. Çok güzel olacak. Şimdi check-in'imizi yapıyoruz. Kilolarımızı aldılar. Hazırsak gençler. Fly Bali!
Oğlum gerçek değiller gibiler. Animasyon karakteri. Bir insan bu kadar mutlu olabilir mi ya? Koş. Birazdan biz de böyle uçacağız. Çok heyecanlı. En heyecanlı kısmı şu kalktığı kısım. Sonrası kolay zaten. O izlemesi bile çok keyifli. Daha önceden ben Dubai'de bindim. Yeni Zelanda'da binmiştim. Bu da üçüncü kez olacak. Bali'ye nasip oluyormuş. Kıyaslayacağım bakalım hangisi daha güzel, hangisi daha heyecanlı Yeni Zelanda bence birinci gelir. diyorsun. Onda buzullar olduğu için mi? Hem Ama- buzullar hem doğa bitki örtüsü falan. Ama burada da yeşili, maviyi görüyorsun. Burada deniz var, okyanus var. Dur bir bitsin de ondan sonra tartışırız. Bakalım Bali'ye gelince yapmaya değecek mi? Ve helikopter geldi. Öne sen binme Sezer. Gidiyoruz. Alright. Kalkıyoruz. Evet, uçuş için hazırız. Cabin crew ready to take off. Bali size bekler. Bali'ye hoş geldiniz gençler. Oh! Nasıl? İşte adadaki en ünlü heykeli görüyorsunuz. Onun etrafından dolaşıyoruz şu anda. Şurası Jimbaran bölgesini görüyorsunuz. Hemen ilerisi sahil, plaj kısmı. Burada daha çok deniz mahsullü restoranları var. Tabi buradan Ubud görünmüyor. Bu kadar görebiliyoruz bölgedeki büyüklüğü siz düşünün. Yani Ubud'a buradan gitmek 1,5 saat motorla. İşte sol tarafta dünyaca ünlü Uluwatu Tapınağı ve hemen yanı başında tiyatro, keçak dansının yapıldığı yer. Şurası. Wow, şu açı harika oldu. Gel Sezer. Harikaydı. Şimdi birazcık bu heyecanı sindirirken böyle kritiğini yapıyorduk hep birlikte. Oturduk, gerçekten güzeldi. Özellikle o single filmden sonraki köşedeki o uçurumdan gidiyorsun ya. Benim de zaten Bali'de deniz olarak en sevdiğim yerlerden bir tanesidir. Mesela Canggu taraflarını falan sevmem deniz anlamında. Buraları daha çok beğenirim. O yüzden hep diyordum ya Uluwatu benim için ayrı diye. Zaten buraya geldiğinizde bana hak vereceksiniz. Ben bunların bir dünya videosunu size yapmıştım. Şimdi buraya geldiniz, tamam mı? İlk bölümde size anlatmıştım. Her şeyi bizim için planlasın birisi. Böyle helikopter turundan tutun da otelinden işte transferinden organize etsin diyorsanız benim gibi, bizim gibi içerik üretip sonradan burada yaşama kararı veren Hayta Yollarda Travel sunar.
Evet, nasıldı? Beğendin mi abi? Çok güzeldi. Keyifliydi değil Ben mi? çok beğendim. Birazcık güneş şanssızlığımız vardı. Şaşırmıyorum ben artık buna. Şey Kankam geldikleri zaman seni bulsunlar. Evet. Tamam mı? Sen bizden selamımızı söyledikleri zaman Aynen. %10 daha pahalıya sat. Yok, %10 indirim yapalım senden gelenlere. Senden gelenlere %10 indirim yapalım. Şaka maka gerçekten hani gelirseniz Hayata'yı bulun. Sezer de ben de burada geçiciyiz. Onlar Buket'te burada kalıcılar. Ne yaptınız artık tam anlamıyla yerleştiniz, Tabii, yaşıyorsunuz. Aynen, iş yerimiz de Ubud'da burada, yaşıyoruz. Ubud'da ofisimiz var. Dükkan burada. Evet, İstanbul'da da ofis. Ya Bali'ye bak nasıl gelirim, uçak bileti nasıl bulurum, burada nasıl plan yaparım, benim için birisi bunları yapsın diyorsanız aha bu iki arkadaşı bulacaksınız. Bu işin geri geliyor üretimi de bizde. Aynen Bak öyle. bir şey Her daha, şeyi. bu helikopter turu sadece gezi turu değil, adalar arası transfer olarak düzenleniyor. Başka adaya gidebiliyor muyum? Gile'ye Gili'ye gidebiliyorsun, falan öyle mi? Umut'a gönderebiliyoruz, 6-7 dakika falan sürüden. Öyle mi? Ubud'a. Aynen. Yapma ya. Ubud'da pist var. Normalde bir saat. Musa Pendi'ye gidebiliyorsun. Artı bir de evlilik teklifi için buradan alıyor seni, bir alana götürüyor, sahile indiriyor. Peki Velhasile. balayı çiftleri için Balay çiftleri için. var, hepsi var. Şimdi mesela misafirimiz az sonra inecek. Burada bir kutlama olacak onlara. Doğum günü olması benzer falan açılacak. Oğlum çok Birthday. güzel ya. hazır içeride. Bilin Pasta bakalım var. ne eksik. Yarimiz eksik. Yarım. Tamam mı? Ha, gene Deniz'le bittik. Yine beraber Böyle bir şey düştük. var mı ya? Bak her geçen gün artıyor, şimdi Serkan abi çıktı. Yanımda Onur gelir. Onlar Ekip da gelir. büyüyor. Bali'ye millet aşk bulmaya gelir. Biz böyle dörtlü şeye Erkek geliriz. sayısı Okey var. çevirmeye geliriz. Böyle işte arkadaşlarla takılıyoruz. O yüzden İbrahim de benim çok eski arkadaşımdır. Artık bu alanlara odaklandığı için Bali'ye geldiğinizde bulacağınız adam o. Detaylıca Instagram'ını falan da açıklamaya koyarım. Oradan bakarsınız. Heyecanlıydı, keyifliydi. Güzel başladık. Bir kahveyi hak ettik. Hadi gelin Bali'nin o güzel kafelerinden birini göstereyim sizlere. Böyle bir yere geldik. White Rock adında. Burası az önce helikopterle uçarken size gösterdiğim çok güzel plajlar var dediğim yer var ya, Melasti adında bir bölge. Burası denize girilecek Bali'deki en iyi yerlerden bir tanesi. Bu arada helikopterle neredeyse bu bulunduğumuz bölgenin hepsini görmüş olduk tepeden baktığınız zaman. Bir tek Ubud tarafları kalmış olabilir. O da çok uzakta olduğu için. Onu da belki ayrı bir videoda sizlere anlatırım. Bu videoya 10.000 beğeni gelirse Ubud'da da helikoptere bineceğiz. Direkt YouTuber ağzıyla. Şimdi burası White Rock adında bir beach club. Buradaki birçok beach'e gidiyorsunuz. Giriş ücretsiz ya da $1 oluyor. Şezlong tutuyorsun, $1, $2 tutabiliyorsun. O kadar uygun ki fiyatları. Burası da lüks bir yer olmasına rağmen ben de daha önce gelmedim. Bakalım buranın lüks beach club'ları nasılmış, size onu göstermek istiyorum. Hani demiştim ya, amacım bu gezide yaşamadıklarımı daha önce yaşamak diye. Bu da onlardan biriydi. Yeni bir yer görelim, tecrübe edelim, sizlere de aktarayım. Hadi, mekanın ismi White Rock Beach Club. Girelim bakalım. Ne kadarmış? 12 kişi 8 milyon. Bizimkisi şu an kalacağımız yer 50 euro. 50 dolar. Havuz başı VIP aldım ben. Büyük, Harcama limiti aldım. Evet. 50 dolar harcıyorsun. Bu kadar insan mı? Kişi başı ya. $50 harcama limitimiz Ha, harcama limitli. 150 dolar yapıyor. Çarp bunu 50 ile. 12.000 TL. Kişi başı 2.500 liraya. Evet. ama harcıyoruz hepsini. Harcama giriş yok yani. Kanka, et yiyeceğiz, tavuk yiyeceğiz, şarap içeceğiz. Zaten içersin, yersin onu. O işte. En çok sevdiğin şey steak. Et, oha Serkan abi biliyorsun ha. Bunu gösterebilirsin. Çok ilginç. Üst katta parti suite odaları var. Arkadaş grubunla geliyorsun. 10 kişilik mutfak, DJ, salon falan. 6 milyon harcama limiti var 10 kişi toplam. Dolara Kişi çevirecek başı veya TL. 635 dolar. 35 gelip böyle Özel partileyebiliyorsun. lojan oluyor. Ev abi. İçme dahil mi her şey, kiralama mı sadece? İçiyorsun her şeyi. Bu Yapma harcama ya. limiti. Odanın şeyi değil. Şu an herkes Bali'ye uçak bileti bakıyor. Peki en ucuz uçak bileti nereden alınır? Beni de gezdirin. Beni de gezdir. Dur onu anlatacağım. Ne oldu? Su mu çekilmiş? Normalde Evet. böyle değil. Neyse şuralarda Çimeris Sezer. Bak şurada ya bir mekan açılmış. Sonsuzluk havuzlu. Bunu gör. İleride de var bir tane ayrı. Böyle bir dünya beach club'lar var burada. Biz daha çok şu aşağıda takılıyorduk kumların etrafında. Hatırladığım kadarıyla. Böyle bir yer ama hani denizden kastım da şu şekilde plajın hemen önünde yüzmek için, ama bu su normalde bu kadar çekilmiyor arkadaşlar. Akşama doğru muhtemelen geri gelir. Çok güzel mekanlar yapmışlar ama çok şık ya. Ben mesela burada bir yerde takılmıştım. Yukarıdaydı. Sonsuzluk havuzu olan yer de var. Yok kankam, o sen başka şeye single gittin, film. 180'ye gittin. 180 evet. Aynen. Orasıydı. Otelin şey. Evet, orası da güzeldi ama hani deniz kenarı değil. Manzara için çok güzeldi. Ama az önce helikopterle gördüğümüz yerlerin hepsinin hani oteller, dedin ya Bulgariler falan var. Aynen, Kaç çok paraydı gecelik oralar? Bulgari'de şu an minimum $1750'dan Geceliği. başlıyor. Evet. O da standart küçük havuzlu villa. Düşün. Orada bir şey var. Dünyanın en pahalı odası var. 3 yataklı asmalı villa diye geçiyor. 1500 metrekare villanın büyüklüğü. $15.000 gecelik Yapma fiyatı. ya. Böyle imkansız şeyler de var. Yani yeter ki paranız olsun ama $20 da kalacak yer var burada. Öyle bir yer Bali. Herkesin bütçesine göre ulaşabileceği bir sonsuz alternatif var. Ama benim hala favorim görsellik olarak buralar. Ben burayı çok seviyorum. Acayip keyifli abi. Evet evet. Baksana abi şuraya.
göstereyim hazır güneş varken de. Birazdan deniz gelince daha güzel olacak. Şu an böyle olduğuna bakmayın. Şöyle havuzunuza girerek ve bu kadar uygun fiyatlara takılabiliyorsunuz. Ya gerçekten ama gerçekten neden bu kadar insanın Bali'ye geldiğini, neden benim de her sene buraya geldiğimi şimdi daha iyi idrak edebiliyorum. Bakın, bir, insanlar çok güler yüzlü. Dedim ya, anlattım bunu zaten. Hinduizm'den dolayı. Onu sonraki bölümlerde detaylarına girerim. İki, hiç kimse kasıntı değil. Herkes o kadar sakin, o kadar mutlu, o kadar güler yüzlü ve anlayışlı ki bu mutluluk size de geçiyor. Üç, böyle lüks mekanlara dahi ulaşmak sıradan bir şey. Yani tamam, binlerce dolarlık oteller de var tabii ki ama genel olarak bence hayat standartlarımızı düşündüğümüzde şöyle bir yer hepimizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Denize sıfır, sonsuzluk havuzu olan güzel bir beach club ve buraya giriş ücretsiz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama ücretsiz, istenince oluyor ve böyle bir turizme rağmen. Ve birazdan içecek fiyatlarını falan da göstereceğim size. Hani yemekler böyle 8 dolar, 9 dolar, 10 dolar civarında. O yüzden bu kadar sürdürülebilir turizmi yapmalarının temel sebebi, insanların her seneye Bali'ye gelmelerinin temel sebeplerinden bir tanesi verdikleri paranın karşılığını almak aslında. Çünkü burada kazıklanmıyorsun. Kazıklanmak imkansız. İşte bakın, az önce biz de tam şöyle uçtuk buradan. Hatırlıyor musunuz? Kareler böyleydi. Gerçekten çok güzel bir tecrübeydi ya. Bunu yapın arkadaşlar. Dev dalgaları da böyle izleyerek, süzülerek gidiyorsun. Unutulmayacak bir tecrübe. Ben sana dünya standardını söyleyeyim mi? Nasıl ki Big Mac endeksi var. Evet. Bence Margarita endeksi de var dünyada. Kanka Margarita pizza yok burada. Margarita. Hepsi lüks. Yani bak, chicken'lısı bile, tavuklusu bile bakın. Ki şöyle ama 1 dolar 16, 1 euro 18, 19 gibi düşünün. 19,5 euro. 19,5 mu? Evet. Biraz daha zorlasan 20 gibi düşün yani. 8,5 euroya pizza yiyorsun. Bakın, Bali'de bu kadar lüks, güzel bir yerde. Diyelim ki şöyle 1 kilo deniz mahsulü tabağı yaptırıyorsun. İçinde ıstakoz var, karides var, kalamar var, balık var. Midye falan var bir de. 20, O 45 euro. 45 euro. Sadece yarım Bu. kilo ıstakoz var. Istakoz biliyorsun Türkiye'de 5.000 lira. Aha, bulamazsın ki. O kadar uygun. Bak, içecekleri de göstereyim geldiğinizde. Bak, standart bir Beach Club'ın kokteyli 165, 8 euro. Dünyanın hiçbir yerinde denize sıfır bu kadar lüks yerde 8 euroya kokteyl içemezsin. Varsa yazsın yorumlara, ben bilmiyorum. Sen biliyor Yok, musun? ultra lüks mekandayız. Amerika'yı görmüş bir insansın. Ya, Miami'de biz kavga ediyorduk Sezer'le Beach Club'a girerken. 100'er dolar veriyorsun Aynen, zaten. kovdular beni, pazarlık yapıyorum diye. Hayır değil mi? Artık birçok yerde çok pahalı zaten. Dubai'de falan da öyle ama Evet. bu kadar tropikal bir yerde bu kadar kolay ulaşıp böyle güzel bir ambiyansta bu fiyatlara bulabileceğiniz bence dünyanın en iyisi Bali. Tayland'dan da uygun. 2 yıldır bu mekana sürekli geliyorum. Daha hiç zam gelmedi. Değil mi? Aynen. Enflasyon da yok, Yok, burada. enflasyon yok. Gelen zam 5 rupi, 10 rupidir. %2, %3. Onu da hissetmiyorsun bile. Aynen. Öyle. Artık yorumu siz yapın. Ben artık Bali'de çok az para ödemekten bıktım. Yoruldum. Bunu da aldın ha Sezer. Videonun yorumu bu, Sezai Yılmaz kardeşimin bu lafıydı. Ben bunu Bali'ye göre yorumladım. Çok sıcak. Bir şeyler içeceğiz. Havuza girip keyif yapacağız. Bugün Bali'deki ilk günümüz olduğu için yatışlı geçecek. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Bugün o kadar bir şey yapmak istemedim ki sadece burada akşama kadar takılıp sanki böyle günlerdir yorulmuşum da bir tatil keyfi yaşayayım. Biraz da ben turist olayım istedim. Hani insanlar akşama kadar bir yere gider, yatar ve bir yılın yorgunluğunu atar ya. Bilmiyorum, öyle bir hissiyatım oldu. O yüzden burada böyle oturup dostlarla sohbet edip tatilin keyfini çıkardık. Gerçekten Bali'de çok güzel zaman geçirebileceğiniz bir yer burası. Ben çok seviyorum. Daha önceden de buralara gelmiştim. Bu kısmı çok keyifliydi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bali'ye gelirseniz siz de gelip burada akşama kadar kafa dinleyebilirsiniz. Umarım siz geldiğinizde sular böyle olmaz. Birazcık şanssızlık oldu ama normalde komple burası deniz oluyor arkadaşlar. Gün batımı da bu şekilde. Günaydın. Denize gidiyoruz. Hadi yol manzaralarını izleyerek Bali'nin Uluwatu bölgesini gezelim artık. Niye artık diyorum, birazdan anlatacağım. Takip edin beni. Follow the White Rabbit.
Norveç'ten sonra Bali'de olmak nasıl bir duygu? Harika bir duygu. Özgürlük böyle bir şey Serkan abi. Motorlarımızı buraya park ettik. Görüyorsunuz adada arabadan çok motor var. Motor kullanmayı bilmiyorsanız Bali'de genel olarak bir yerden bir yere gitmek çok zor. Çünkü trafik kilit oluyor. Taksi bulabilirsiniz ama daha çok ulaşım için motor kullanınca daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Günlerdir yağmur yağıyor buraya. 4 gün oldu buraya geleli. Bir kere daha güneş görmedik. İlk defa bugün güneş göreceğiz. O yüzden Bali'nin bu Uluwatu bölgesini gezerek sizlere anlatmak istiyorum. Çok güzel yerler gördük biz aslında burada yeme içme anlamında, kafeler anlamında ama gidip çekmedim. Işık iyi olmadığı için gezemedik. Daha çok kafelerde, restoranlarda sıkışıp kaldık. Bali'nin ne yazık ki böyle bir durumu var. Yağmur ya da kurak dönemde gelseniz de illa yağmur görebiliyorsunuz. Biz şu an kurak döneminde gelsek de. Motorlarımızı park ettik. Dünyaca ünlü Bali'nin en ünlü plajı Padang Padang'a geldik. Hadi bakalım. Oh şansımıza hava güzel gibi. Padang Padang'a geldik. Burası çok ünlü plajları. Görüyorsunuz tepedeyiz şu an aşağıya doğru ineceğiz. Böyle bir girişe çok komik bir para vereceğiz. 1 euro 19. Sezer az önce motora kaç para verdin park için? 1 rupi verdim. 1000 rupi. 1 yani 0.5 Hesaplayamayız abi. sent. Yani 1.5-2 TL otopark parası motor için. Almasalar daha iyi. Burada da olay çok saçma. Burada kaç? Burada 15 rupi yani 15.000 rupi yapıyor. O da Bir 1 dolar. dolar bile tekabül etmiyor. Bali'de bir plaja giriyoruz. Çoğu zaten ücretsiz. Paralı olan ünlüsü bile 1 dolar. Şaka gibi. Evet biletimizi aldık. Dünyada en ucuza girdiğim plaj olabilir. Gerçekten böyle bir şey yok yani. 1 dolar bile değil. Şöyle bir fiş veriyorlar. Necati abi de buradan direkt girişinizi yapıyor. Çekin burada yani. Yeah, ticket. Thank you. Bak bu arada bir şeyi göstermeyi unuttuk Sezer. Arka planda Sezer Yılmaz var her zamanki gibi. Yine en başa döndük beraber geziyoruz. Şu paranın hepsi Sezer 150 euro. Bak göstermeyeyim şimdi görgüsüz gibi. Bu kadar para nasıl 150 rupi olabiliyor ya? 150 euro pardon kafam gitti. Elinde toplam ya da 50 tane Evet ama tabii ki paraların çok onun değeri yok yani. Şu 30 sent falan. Yani en büyük parası 100 bin. Şu kırmızı olan 100 binleri. Ve bu da yaklaşık olarak 6 dolara denk geliyor. Bu parayla ben 3 gün burada yer içer gezerim. Öyle bir yer Bali. 10 gün bir yer. hani eğer düzgün yaparsan konaklama dahil gerçekten çok güzel yaşarsın. Çok iyi para değil mi? Ya Bali şartlarında bu paralar çok iyi ama şimdi şöyle bir şey de var. Burada Bulgariler falan da var. 1700 dolar gecelik oteller de var. Buraya gideceğim dersem ki Bali bence öyle bir yer değil. Tabii ki paranız varsa gidin ama dengeli ve bütçeli bir şekilde de Bali'de çok rahat yaşayabiliyorsun. Şimdi biz bunu size niye anlattık? Biz videonun başında da söylemiştim. Buraya kaçıncı kez gelişimiz Sezer'in de benim de. Buraya bu sefer geldiğimizde beni de gezdirindeki Bali kartımızı da güncelleyeceğiz. Hem yeni yerlere gittik, yeni mekanlar keşfettik, barlar, kafeler, restoranlar demiştim ya. Sen şimdi Bali'ye geldin. Uluwatu bambaşka dünya, Canggu bambaşka dünya, Ubud bambaşka dünya. Bunları kolay kolay internette bulamayabilirsin diye biz beni de gezdirinde Bali kartında anlattık. Aslında sadece Bali değil. Phuket, Roma, Paris, Barcelona, Budapeşte bunların hepsinin kartlarında böyle gittiğimiz yerleri tecrübe edip size aktarıp gezi kartı oluşturduk. Bunu niye yaptık? Ben videoda size kaç tane mekan gösterebilirim ki? 3 tane, 5 tane. Ama bizim video dışında da yaşadığımız bir hayat olduğu için gezi kartına bunu entegre edip size dev kartlar ve rehberler çıkarttık. O yüzden Bali'ye gelecekseniz açıklamaya bırakacağım beni de gezdirin. Hem web sitesinden hem iOS ve Android uygulamasından kartı alın. Gönül rahatlığıyla gezin. Başka bir kaynağa ihtiyacınız olmaz. Hadi plaja. Bak burada çok dar bir yer var. Burası aslında bir kayanın içinden oyulmuş yol. Bu yolun içinden aşağıya iniyorsun Padang Padang plajına doğru ama tabii Su kokusunu aldın mı? evet tütsü kokuyor. Neden? Çünkü sabahları dua ediyorlar. Ayin mi yapıyorlar burada Tabii, sabah? sabahları erken saatlerde ilk güneşin ışığıyla beraber uyanırlar. Kanangsari dediğimiz çiçeğin içine böyle sarı çiçekler renkli renkli. O gün ne yiyeceklerse ondan bir parça koyarlar. Tanrı'ya lütuf ederler. Tanrılarına adak adıyorlar. Ve bunu Bali'nin her yerinde de görebiliyorsun. Evet, ya Bali eşittir din demek zaten. Hinduizm demek. Bu Çok onların farklı bir Hinduizm sonuçta. Bali Hinduizmi Aynen. olarak geçiyor. Hindistan'dakinden farklı. Ama buradaki insanların hayatına o kadar entegre olmuş ki bu din. Dini bir amaç için değil, yaşam felsefesi olarak kullanıyorlar. Hayatlarından bir parça. Mesela yemek yer, yemeğinden parça alır, kapısının önüne koyar, adar onu. Çünkü o kadar inanıyorlar ve bunların bir şekilde reenkarne olup bir sonraki hayatlarında karşılarına çıkacağını düşünüyorlar. Hinduizm'de Hindistan'da da anlatmıştım. Buradaki Bali videolarımda da çok uzun anlatmıştım. ben hatırlıyorum. O yüzden bir daha anlatmayacağım. Aynen.
Oradan bakarsınız. Plaja geldik. Ben bir tane bilgi vermek istiyorum. Yapıştır. Arkadaşlar Bali'ye turistik gelmekle Bali'de yaşamak arasında 500 tane fark var. Sayabilirim isterseniz ama saymayayım. Burada yaşamakla turistik gezi arasındaki farkın en temel unsuru buraya geldiğinde koştura koştura gezersin. Ama Bali'nin amacı koştura koştura gezmek değil, tamamen sindire sindire yaşayabilmek aslında. Bunu ne zaman ki hayatınızda bir ay bir boşluğunuz oldu yapın. Ne dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü buraya geliyorsunuz. Bizim yazdığımız yazılarda da işte Ubud, Canggu, Uluwatu başka yerlere giderken yolda geçiyor ömrünüz Çok. bazen. Otel konaklamaları değiştiriyorsunuz. Ama burada yaşadığınızda aynı yerde bir ay kaldığınızda bile şunu anlıyorsunuz. Ulan hayat standartlarım ne kadar yüksek. Çok uyguna çok güzel hayat Evet. yaşıyorum. Dün Serkan abiyle saunaya gittik mesela. Ice bath falan da yapmışsınız. Ice bath yaptık. Sabahtan akşama kadar dur istersen. Kaç para verdik abi? 11 dolar. Bedava ya. Yani bunu dünyanın hiçbir yerine yakalayamazsın. En Ve iyi kafeye gidiyorsun 10 euro. bedava. Restorana gidiyorsun çok uygun. Kahve zaten çok standart bir şey. Plaja gidiyorsun para ödemiyorsun. Gece kulübüne gidiyorsun o da çok uygun. çok uygun. Ben Bali'de pahalı bir şey görmedim. Yok. Masaj, Masaj 9 dolar 9-10 dolar. saati. Yani hala dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda tatil yapılabilecek en En iyi iyi. rota. Evet. Ama Fikrimiz değişmedi. Yaşanacak da en iyi rota. Tabii yavaş yavaş yaşarsın. Evet. O yüzden bu kadar dijital nomad yani internet üzerinden para kazanan insanlar buraya gelip yaşıyorlar. Kesinlikle. İnternet de çok iyi bu arada. Bayağı iyi. Çok rahat edersin. Burada nasıl internet iyi oluyor aklım almıyor. Kablolara ya. bak. Kablolar rezalet Aynen, ama bu ikisi rezalet ama. gerçekten inanılmaz hızlı ya. Sahile geldik şimdi. Bak burada böyle birazcık daha virane dersin yani virane demek tam doğru oluyor mu? Mekanlar var böyle çok lüks değil. Boş hali mi? Bu boş hali mi? Bu inanılmaz boş. Şaka yapıyorsun. İnsanlar böyle gelmişler bakın. Güneşleniyorlar burada. İsterseniz surf dersi alabiliyorsunuz. Burası zaten surf noktası. surf yeri değil mi? Evet ama genelde ben Güneşlenmeyelim. anlamadığım bir şekilde hep düz oluyor geldiğinde. Bence surfler, resifler buradan başlıyor. Böyle uçurumlara doğru gidiyor. Dünyanın en uzun surf yapılacak hatlarından biri bu, burada tek parça. Düşün mesela surf yapıyorsun 50 metrede bitiyor. Değil mi? Hemen heyecanı kaçıyor. Burada yüzlerce metre uzunluğunda olduğu için özellikle Avustralyalılar surf için geliyorlar. Her yer güzel, kötü bir yer yok. Bir sürü insanla dolu zaten. Tam Aynen. benim röportaj yer. Sen bunu bir bölüm çıkartırsın. Sezer Yılmaz kanalından takip ederseniz orada görürsünüz röportaj kısmını. Çekmedim ama çekerim bir gün. Çekersin canım bir sürü Bir gün çektim. çekerim yani. Çok güzel. Sabaha başlamak için güzel oldu burası. Vallahi çok güzel. Plaj kısmı bu şekilde böyle kum, bunlar da resiflerin parçalanmasıyla oluşmuş aslında bir resif kalıntısı. Milyonlarca yıldır buradaki coğrafyanın denizleri böyle zaten. Bu şekilde bir plaj kısmı var. Yani çok güzel. Denizi de fena değil yüzmek için. Böyle ormanın aslında dibinde cennet gibi bir yer derler ya tabiri caizse. Böyle bir plajdayız. Yani şu sörfü nasıl yapıyorlar? Gerçekten anlayamıyorum. Öyle kolay değil çünkü bunlarla işte şuradaki resiflerde sörf yapabiliyorsunuz ama eğitim almanız lazım. Yoksa kolunuz bacağınız kırılır. Sadece bunun için bile en az bir hafta ayırmak lazım. Eğer böyle yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız. Size bir de şuradaki tezgahları göstereyim gelin. Böyle küçük küçük tezgahlarda bak size söyledim sunak dedim ya işte bak bunlardan işte. Yapraklar var, bitkiler var, bisküvi var. Sigara bile koymuş tanrısına adamak için. Böyle her sabah bunu koyarlar bambu yaprağı gibi. Sonra böyle doğanın içinde de kaybolur bu. Bazen denize de atarlar. Burada böyle kokonat suyu, Fanta, Cola, Pringles. Hi, how are you? Thank you, maybe later. Thank you. Yapmışlar. Şöyle bakalım. Güzel yer. Burada Bali usulü tişörtler, mişörtler satıyorlar. Sarong mu? You're selling sarong? Yes, I'm selling sarong. Balinese style. Thank you. Maybe later. I have just arrived now. I was just walking around. How is life going? Good? Yes, Happy in Bali? yes, of course. Of course. What's your name? Madi. Madi. Yeah, and you My name is Deniz. from Turkey. Nice to meet from you. Turkey. Istanbul. You first time come to Bali. No, my fourth time. I love Bali, so I come back every year. Enjoy your day, take care. I'll come by later. Bali, restoranlar, kafeler cenneti. Nereye giderseniz gidin aç kalma ihtimaliniz yok. Şimdi Uluwatu'da da bizim geldiğimiz mekanlardan bir tanesini göstereyim size. Hem fiyatları görünce şaşıracaksınız hem de çok güzel olduğunu fark edince. İsmi Bukit diye yazılıyor. Tam söylediğim gibi böyle bir kafede şimdi kahvaltı yapacağız. Buralarda öğle ve akşam yemeği de yiyebiliyorsunuz. Ve çoğu da böyle Bali tarzında oluyor. Şöyle masamıza oturduk. Bak menü geldi. Şimdi hatta dikkatimi çeken bir şey var. Turkish poached ekva yapıyorlar bildiğiniz. Fiyatları 90-100.
Benim söylediğim Super Green omlet söyledim. Kocaman bir tabak gelecek. Bu 5 euro. Kahveleri de 2 euroya falan. Mesela latte yaklaşık olarak 2 dolara falan geliyor. Sadece böyle bir yerde kahve içmek. Afiyet olsun, yememizi bekliyoruz. Ben şöyle bir yumurta söyledim. Yanında ekmek var, tereyağı var. Bir de karpuz suyu. Harika. Afiyet olsun. Bali'ye gelmeden önce birçoğunuz Ye Dua Et Sev filmini izlemişsinizdir. Instagram'da herkesin sıraya girerek paylaşımlar yaptığı böyle fantastik yerleri görmüşsünüzdür. Yeri gelmiştir trafiklerini, yeri gelmiştir gün batımlarını, yeri gelmiştir böyle rüya gibi komplekslerini, otellerini görmüşsünüzdür. Ama Bali özünde böyle bir yerdir. Bunu da bir gerçek yorum olarak size bırakayım. Bali'ye böyle sokaklarında lüks göreyim, inanılmaz rahat edeyim diyorsanız gelmeyin. Yani yeri gelecek, yürüdüğünüz kaldırımlar bitecek, yeri gelecek lakalı yollardan gideceksiniz. Ama günün sonunda buraya geldiğinizde bulacağınız şey gülen insanlar, Hinduizmin kültürüyle bu ada hayatının karışımını oluşturan topluluk ve sürekli size bir saçma gülümsemenin olabileceğini garanti edeceğim bir coğrafya. O yüzden bunları bilerek Bali'ye gelmenizi öneririm. Az önce Uluwatu'da böyle inanılmaz lüks golf resortlarının içinden geçerek çok salaş bir plaja getirdim sizleri. Bu bölgede çok güzel plajlar var. İlk günden beri otelleri gösterdim size. Hatırlarsanız sonsuzluk havuzu olan yer vardı. Haytalarla gitmiştik, Sezerlerle. Orası vardı ama bunun gibi daha bir dünya yer var. Hepsini tek bir günde gösteremem. Belki diğer bölümlerde gösteririm. O yüzden şimdi buralara geldiğinizde ne göreceksiniz? Birazcık onu göstereyim size. İşte bunu göreceksiniz. Balangan adında bir plaj mesela burası. Çok güzel, harika kumları olan, bir tarafta şöyle denize sıfır bir kompleks var ama ileride de başka yerler var. Harika bir yerdir. Burayı size gezdireceğim. Hadi gelin. Bakın karşısı Canggu tarafları görünmüyor bile. Şu tarafta havalimanı var. Seminyak tarafları. Bizim bulunduğumuz bu dağların üstünde böyle yamaçların olduğu, uçurumların olduğu yerde Uluwatu'ydu. Burası da çok güzel plajlarından bir tanesi. Yürüyelim şöyle yukarıya doğru. Bak burası da benim çok beğendiğim restoranlardan bir tanesi. Şimdi bak ben buraya girmeden size söyleyeyim. Hi, how are you? Good? Hi, terima kasih. Hep gülüyoruz. Hi, how good you? Perfect. You're in YouTube now. What do you want to say about Bali? Hello, I'm Swastiastu. Hep böyle işte, hep sebepsiz gülüyorlar. Sen bak bunun için Bali'ye gelin, başka bir şey için değil. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Ben açıklamaya yine aynı zamanda size burada 10 dolara da kalacak yer, 1000 dolara da kalacak yer hepsini koyacağım. Ama bir gelin hayatınızda Bali'yi bir kere görün. Burası da manzara olarak güzel bir yerdir. Bak bugün şansınıza o kadar güzel bir hava var ki. Vay cam gibi. Dün böyle değildi. Çok kötüydü kaç gündür. Ve huzurlarınızda Bali manzarası. Bak yine burada da güzel bir şey söyleyeyim. Şu plajı görüyorsunuz. İnsanlar rahat rahat istedikleri gibi yürüyüp girip denizde keyif yapabilir. İsterse şuraya şezlong şemsiyesini atabilir, isterse de kiralayabilir. Hiçbirine para vermiyorsunuz. Bütün plajlar neredeyse halkın ve de turistin. Şurası güzel bir yerdi. Jimmy Beach Cafe diye geçen sene de gelmiştik. Buraya girelim. Anılarım canlandı. Geçen sene de gelmiştik biz Sezer'le buraya. Şöyle oturmuştuk okyanus manzarası izleyerek. Vay kardeşlerime bak be. Pardon ne iş yapıyorsunuz Serkan Bey? Şu anda artık geziciyim. YouTube channel açtım. Arkadaşlarımın kanalı var kameraman olarak. Abi çok güzel yer değil mi? Sizlerden ben de bir şey öğreneceğim. Hadi bakalım. Şu anda denize sıfır bir yerdeyim. Plaja girişe para vermedik. Üstüne şöyle bir smoothie içiyorum. Sadece 3 euro. İster Bali'ye gelirsiniz, ister gelmezsiniz. Ama bu gerçekler, bu da manzara. Geriye doğru dönüyoruz. Hava o kadar sıcak ki böyle köylerin içerisinden kaybolarak giderken dedim yolda bir tane su alayım. Genelde de şu suyu 5'e falan satıyorlar. Yani çeyrek euro falan. Bu arada bu dünya turumda sponsorum Aura Sebillon'a bir kere daha teşekkür edeyim dostlar. Siz de artık damacanaya ihtiyaç duymadan evinizde, iş yerinizde Aura Sebillon su arıtma cihazlarının suyu arıtarak temiz bir su haline getirdiği arıtma sistemi sayesinde temiz suya erişebilirsiniz. Ben de kendilerine teşekkür etmek istedim bu dünya turumda. Şimdi şöyle bir yerdeyim. Bakın bu onların sıradan bir evi. Is it your home? Balinese home. Can I take a look? Can I take a look? Yeah? I just want to see.
to show my friends. Where is your temple? Temple? Yeah. Temple of the... This one. How many people can live here? Maximum 11? More. Hi, big family. Always. But normally in Hinduism, in India, they don't like dogs, but you like it in Bali, right? I like. Yeah. So this is one home, this is one home, other and other, right? Yeah. So we big family. Yani gerçekten bu Balililer o kadar pozitif, o kadar mütevazi, o kadar insancıl insanlar ki yani mesela açım de adamın evine git seni doyurur. Hiçbir kötülük görmezsin. Kaç defa geldim Bali'ye, bu insanlardan hiçbir zarar görmedim ve aile bağları da çok kuvvetli. Hepsi aynı yerde yaşarlar ve hepsinin farklı bir evi vardır. Sonra belli bir nüfustan sonra o artık yeni doğan çocuklar o evden, bölgeden ayrılır. Çünkü oranın nüfusu doğar. Genelde de bu 11. bireyden sonra oluyor ve sonra ona yeni bir yaşam alanı kurulur. Ve Bali'deki en büyük sorun trafik sorunudur. Bunun da sebebi evlerin içerisinde dini mabetlerin olması. Yol yapamıyorlar. Yıkmak da yasak olduğu için yol ve yatırım olmadığından dolayı bu trafiği hep yaşıyorsun. Bu kadar büyük turizme rağmen bu kadar az yol olmasının sebebi de bu. Sıradan böyle bu onların mesela marketleriyken evleri de yaşam alanları da yan tarafta olabiliyor. Hayatlarıyla güncel günlük yaşamları aslında bu kadar iç içe burada. Adada gün batımını izlemek için en batın uçlarından bir tanesine geldik. Uçurumun kenarına. Normalde burada keçak dansı da izleyebiliyorsunuz. Ben size ilk bölümlerde göstermiştim buraya geldiğimde. Bu sefer bizim de gelmediğimiz yeni bir yer açılmış diye biliyoruz. Malini diye. Bunun keyfini sürelim dedik. Burası uçurumda bir restoran. Bakalım sıra bekliyoruz. Burada inanılmaz bir sıra var. Şu an bizi sıraya aldılar. Oturacak yer yokmuş. Bir şekilde bakacağız. Instagram'la patlamış bir yer burası. O yüzden rezervasyon yaptırmadan sakın gelmeyin. Size şahsi bir önerim olsun. Böyle bir yer aslında uçurumun kenarında. Birazdan şöyle çok güzel bir gün batımı olacak. Aslında bakın ne kadar yüksekteyiz. Yani milyonlarca insanın geldiği bir ada, küçücük bir yer burası. Bakın bitmek bilmeyen bir sıra var. Ve yoğun dönem Aralık'a kadar sürüyor. Aralık sonunda biraz daha oluyor yılbaşından dolayı. Sonra Mayıs'a kadar biraz sakinliyor yağışlardan dolayı. Buna hazırlıklı olmadan Bali'ye gelmeyin. Her yerde sıra göreceksiniz, motor göreceksiniz. Bir de maymunlar. Karşıya geçin. Evlerine gidiyorlar. Akşam oldu ya. Bak bu da çok sıradan bir şey. Bak bebekli. Bebeğini taşıyor karnında. Bali'de maymun var mı diyenlere böyle yoldan bile görebilirsiniz. Bir anda çıkarlar. Lütfen yanaşmayın bunlara. Bir Isırıyor, anda değil mi? alırlar, ısırırlar. Burada kuduz aşısı olursunuz. Uğraşmayın. Sevimliler ama uzakta. Evet. Bak zorla seyahate giderken ben çok var. Yani Ubud'da falan da çok, burada da çok varmış. Dikkat edin, ısırırlar. Uzak durmanız lazım. Çantanıza da saldırıyorlar. Sonra kuduz aşısı olman gerekiyor. Haberiniz olsun. O yüzden bu uyarıyı da yapalım. Acıktık. Artık gari biz de bir yemek yiyelim. Hadi gari kardeşim ya. Şov yapacağız dedik, Dün yapamadık. gidemediniz. Bir Sezer'in peşindeyiz. Hadi bakalım göreceğiz. Aç Yine kaldılar. sıra bekleyeceğiz ya. Evet, lezzetli güzel bir yere gidelim. Bak, akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Uluwatu'daki Ulu Fish Market adında güzel bir restoran. Uluwatu'daki en iyi 5 yerden biri. Dün canlı müzik Hayret. bence doluydu. Dün tıklımdı. Evet, dün canlı müzikten dolayı bence Bence bugün gösterelim diye şanslıyız. Hadi yemeği burada yiyeceğiz. Bak Bali'deki en hızlı restoranlardan birisi burası olabilir. Çok hızlı geldi. Ve şu tabaklar kaç para yapıyor? 5-6 euro ya. 6 euro. Çok uygun. Yani hepimiz şoktayız. Üçümüz yemek yiyeceğiz. 60 euro falan vermeyeceğiz. Ve masa döşenecek yani daha yeni başlıyor. Ben fazladan da söyledim. Fazla yan tarafta bile duruyor o derece. Gerçekten Bali'de bu restoranlar konusunda en uygun yerler diyebilirim. Bu mekanlar lüks olmasına rağmen bakın gayet dünya standartlarında.
Bak akşam oldu, böyle bir yere geldik. Burası aynı zamanda restoran. Tabii bu Uluwatu bölgesinde Sabaya, Singolfin, Tabu, La Baraka gibi çok güzel yerler de var. Ama bugün burada etkinlik var. Ve bu etkinlik çerçevesinde böyle belli günler partiler oluyor. Bizim geldiğimiz burası aslında bir restoran. 2-3 gün önce gelsek burada hiç kimse yoktu. Bakmayın şu kalabalığa. Böyle bazı günler Uluwatu'da burada çok insan yaşadığı için hangi gün olduğunu biliyor ve bu etkinliklere katılıyorlar. Biz de şimdi ona geldik ama yine söylüyorum, beni de gezdirin de bunların hepsini zaten ben yazdım. Şu an sadece canlı bir tanesini görüyorsunuz. O yüzden hani size hepsini gösteremem, zaman yetmez. Bugün şansımıza bu çıktı. Önceki bölümlerde diğerlerini zaten göstermiştim. Bakalım bugün neler olacak. Ve bölümümüzü artık yavaştan kapatırken yeni bir villaya geldik. Canggu bölgesindeyim ama size hızlandırılmış Uluwatu'yu bir anlatmak istiyorum. Gördünüz, yeşili harikadır, uçurumlar muhteşemdir ve deniz konusunda yüzmek için en iyi yer Bali ana karasında bu bölgede bulunur. Özet olarak anlattım sizlere. Tek tek gittiğim mekanları, restoranları, gece kulüplerini size burada tek bir bölümle anlatamam. Yine söylüyorum. O yüzden detayları açıklamaya bırakacağım. Beni de gezilerindeki Bali kartımızı da alarak daha kapsamlı gezi planları yapabilirsiniz. Siz benim burada günlük bir hayatımın parçasını gördünüz. Şimdi Canggu'ya geldim. Burada deniz, kum, güneş yine var. Ama denizi çok güzel değil. Sörf için daha çok tercih ediliyor ve gece hayatı için. Bir de burada çok güzel böyle aktiviteler yapabileceğimiz yerler var. Onları sonraki bölümlerde size anlatacağım. Bali'deki en ünlü yerlerden bir tanesidir burası. Ubud'a falan da gideceğiz. Sonra Gili adalarına götürürüm sizi. Bunların hepsini ayrı ayrı anlatırım ki hem sizlere gezi rehberi olur hem de gelmeseniz bile buralara en azından Bali nasıl bir yermiş ekranlarınızın başında izlemiş olursunuz. Bu videoyu 10.000 beğeni gelirse de sizi inanılmaz bir yere götüreceğim sonraki bölümlerde. O yüzden beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Hastayım, sesimden de fark ettiğiniz üzere. Ama enerjimi düşürmemeye çalışıyorum. 4 gün falan sürdü bu yaklaşık olarak. Aslında ben bu aradaki günlerde hiçbir bölüm falan çekmedim. Ateşler içinde yandım, yattım ve iyileşmeye çalışıyorum şu anda. Muhtemelen siz de buralara geldiğinizde hasta olacaksınız. Aklınızda bulunsun. Klimayı sonuna kadar açıyorlar. Soğuk sıcak insanı mahvediyor. O yüzden hanımlar beyler, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Deniz Pehlivan. Umarım Bali'de size güzel bir yerler gösterebilmişimdir. Daha göstereceğim çok yer var. Ve yine söylüyorum, Bali'ye gelmeden önce açıklamaya bıraktığım benim Bali playlistimi, yani sıralı videolarımı izlemeden plan da yapmayın. Çünkü ben geçen senelerde de buraya geldim ve bir dünya bölüm çektim. Satır satır Hinduizmi de anlattım, Bali'nin tarihini de anlattım, mekanları da gösterdim, bölgeleri de anlattım. Çok işinize yarar. Şimdilik benden bu kadar. C vitamini almaya gidiyorum. Şu an çok terlemeye de başladım yorgunluktan. İnşallah sonraki bölümde daha dinç olurum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hastanede görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.